Ne oluyor lan? He? Merhaba arkadaşlar, Top 10 Games kanalımıza hoş geldiniz. Haftanın bizce en iyi Top 10 mobil oyunuyla karşınızdayız. 10 numarada Catch and Shoot. Oyunu iyi kötü yönleri olarak ayırmayacağım. Neden fırlattığım topu yine benim tuttuğumu anlamadım. Açıklamada topu takım arkadaşlarınıza verin ve düşmanların sizi ele geçirmesini önleyin yazıyor. Oyunun grafikleri, renkleri, akışı ve matematiği gayet iyi. Onun dışında bir problem yok. Top platformdan çıktıktan sonra arkasından neden uzaya kadar bakıyoruz? Orayı pek anlayamadık. Ancak Store'da çok reklam izledik yorumu var. Telif hakkı Voodoo'da ve 5 üstünden 4.4 puan almış. 9 numarada Bloop Runner. Oyunun mantığı slime jelibon karışımı bir karakterle orta tempo bir koşu yapıyoruz. Ve farklı renklerdeki engellerde kol bacak bırakıyoruz. Öyle ki tek kol tek bacakla bile. Oyunun arayüzü, tasarlanan bilgisayar dahil dünyadaki her şeyin hamur olduğunu düşündürüyor. Uçak modunda reklamsız ilerleyebiliyoruz. Telif hakkı Zinga'da ve Store'da 5 üstünden 4.5 puan almış. 8 numara Granny. Ruh hastası bir büyük anneye sahip olmalısın ki sizi evinde kitle tutuyor. Evden kaçmak için 5 gün var. Ama dikkatli ve sessiz olmak gerek. Her şeyi duyuyor lanet. Ve yere bir şey düşürsen, kapıyı açsan, adım atsan her şeyi duyup koşarak geliyor manyak. Okay. Kaçmak için gardıropların veya yatakların altına saklanabiliyorsunuz. Ama bir şekilde yine sizi bulup kafanıza indiriyor. Telif hakkı Denis Vyukenevich'te. 5 üstünden 4 puan almış. 7 numarada Nintendo'nun gelmiş geçmiş en bıyıklı kahramanı Super Mario. Öncelikle Mario Kart oynamak için Nintendo hesabına ihtiyacınız var. Ücretsiz, hemen 3 dakikada oluşturabiliyorsunuz. Pistte adeta kargaşa yaratmanızı isteyen bu oyunun hikayesi şöyle. Mario dünya turuna çıkıyor, şehirlerin ikonik bölgelerinde kıyasıya yarış başlıyor. Oyunun amacı kıyasıya yarışıp birincilikle bitirirken diğer oyunculara hırgür çıkartmak ve bunu yaparken de deli gibi drift yapmak. Bakıyorsun öyle yine mağrur. Telif hakkı Nintendo'da 5 üstünden 4 puan almış. 6 numarada Art Hero. Gerçek bir okçu oyunu. Fizik kurallarının da yardımıyla oyunda keyifli bir şekilde zindanları teker teker fethede ilerleyebiliyorsunuz. Hayatta kalmanıza yardımcı olacak bazı beceri kombinasyonları var. Bunları zindanlarda random şekilde toplayabiliyorsunuz. Karakterin enerjisi çok yavaş doluyor ve geliştiriciler bizi duyuyorsa güncellemelerde bunu dikkate almalı bizce. Bazen öyle mahsur kalıyoruz ki uzun bir süre sadece kaçarak oynamamız gerekiyor. Telif hakkı Heavy'de ve 5 üstünden 4.5 puan almış. 5 numarada Critical Strike. En iyi FPS öncülerinden. Hızlı tempolu modern çok oyunculu dünyanın dört bir yanından takım halinde oynanıyor. Evet, CSGO'da stratejiden bile önemli olabiliyor bazen ayım. Ancak bu oyunda tamamen ayım üstüne kurulu bir matematik var. Grafikler bildiğiniz CSGO, silah skinleri, haritalar birebir. Oyundaki FX'ler, headshot'lar o kadar tatlı olmuş ki. Oyunun en ilginç kısmı silah geliştir modunda oynarken kill aldıkça silah değişip güçleniyor ve tepe noktada tabancalar var. Telif hakkı Vertigo Games'te ve 5 üstünden 4.2 puan almış. 4 numarada Right to Victory. Osmanlı döneminden gelen bir Türk oyunu. Oyun Ankara Savaşı'nda geçiyor. Timur'u ya da Beyazıt'ı seçip atınızı alıyorsunuz. Kılıç, kalkan birbirine çarpıyor. Oyunun akışı çok temiz ilerliyor. Zülfikar, iki elle kullanılan kılıçlar, yaylar, baltalar hepsini kullanabiliyorsunuz. Oyunda okçular, piyadeler, mızraklar ve kapanlar tamamı sizi atınızdan düşürmek için uğraşıyor. Arkadaşlar, oyun geliştikçe yenileniyor ve haritalar, dinamikler, her şey farklılaşıyor. Hatta bineğiniz olarak kullanmak için yakalayıp evcilleştirebileceğiniz 8 vahşi canavar bile var. Telif hakkı Streta'da ve 5 üstünden tam puan almış. 3 numarada Cyberica. Cyberpunk evreninde geçen ve derin bir hikayeye sahip olan aksiyon macera RPG'si. Yakın gelecekte olan bir şehri keşfediyoruz. Görev yapma durumu fazlasıyla var. Oyunun modası gerçekten iyi. Gerçek bir konsept oyunu da diyebiliriz aynı zamanda. Giysiler, silahlar, akla gelebilecek tüm detaylar düşünülmüş. Oyun genelde gece hayatında geçiyor. Kafeler, kumarhaneler, gece kulüpleri arasında geziyorsunuz. Aynı zamanda neon aydınlatmalı spor arabanızla sokaklarda yarışıp eve giderken bir anda kendinizi vücut implantı taktırırken bulabiliyorsunuz. Telif hakkı Andrei Pryakin'de ve 5 üstünden 4.7 puan almış. 2 numarada Blade and Soul, NCSoft tarafından geliştirilen Kore fantezi dövüş sanatları ve devasa çok oyunculu MMORPG oyunu. Destansı dövüş sanatlarını harika bir senaryonun içerisinde geliştirebiliyorsunuz. Koreliler de zaten yıllardır bir dövüş fantezisi. Nani? Omae wa mou shindeiru. Grafikler, FX, karakter animasyonlarına tek kelimeyle bayıldım. Senaryo okey ama biraz fazla sinematik izliyoruz gibi. Yine de fazlasıyla oynanabilir bir oyun.
Telif hakkı ne Marvel Corporation ve 5 üstünden 7 puan almış. 1 numarada Genshin Impact. Temelinde sihir ve karakter değiştirme kullanan bir açık dünya ortamı. Kısaca aksiyon tabanlı savaş oyunu da diyebiliriz. Ve oyunun bedava olması çok büyük nimet. Herhangi bir dağa tırmanabilir, herhangi bir nehirde yüzebilir ve yolun her adımında dudak uçuklatan manzarayı seyredebilirsiniz. İlk dakikadan oyunu keşfetmek istiyorsunuz bir kere. Senaryonun yanı sıra canlı görsel efektler, elemental ateş, buz ve şimşek patlamaları, kaplamalar, yansımalar ve dokular gerçekten çok kaliteli. Oyunu oynarken bir anda kendinizi o dünyanın içinde buluyorsunuz ve bir de açık dünya olması konuyu kapatmış gerçekten. Telif hakkı MiHoYo Limited ve 5 üstünden 4.7 puan almış. Evet arkadaşlar, bu haftanın bizce tapta olan 10 mobil oyununu inceledik. Bu arada videoların devamını izlemek için videomuzu beğenip Top 10 Games kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oyunla kalın, hoşça kalın.